Arkadaşlar günaydın, hepiniz videoya tekrardan hoş geldiniz. Ben Anıl, yaklaşık 8 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda 2 yıl sürmesini planladığım bir Afrika yolculuğundayım. Bu yolculukta motorla seyahat ediyorum. Şu an Kenya'nın Mutomo köyündeyim. Burada bir otelde kaldım. Bir önceki videoda buraya geldiğimiz kısmı izlediniz. Şimdi yola çıkıp size çok ilginç şeyler de göstererek biraz daha okyanusa doğru yaklaşacağız. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Daha önce yaptığım yolları şöyle Tanzanya haritasında çizdim. Bütün Tanzanya'yı görebileceğiniz bir harita var şu an elimde ve size artık kağıt haritayla göstermek istiyorum gittiğim yerleri. Şu an kaldığımız yer burada Mutomo ismindeki köy ve şu yolu takip ederek ana yola bağlanacağız. Birazcık şuraya gideceğiz. Videoda göreceksiniz. Sonra geri gelip Voi kasabasına geliyoruz. Tekrar bir yolculuk gününde beraberiz. Sabah çok yağmur yağıyordu. 9'a kadar falan yağmur yağdı neredeyse. Şunu da bir düzelteyim. Neredeyse 9'a kadar falan yağmur yağdı. Ama işte kahvaltı yaptım, hazırlandım derken saat 10'da yine her yer yemyeşil. Ve yola çıkmaya hazırız. Bay bay. Mutomo şöyle küçük, bayağı küçük bir köy. Ve dün burada birazcık yürüyüş yaptım. Bir iki alacağım şey vardı, markete uğradım falan. Ya o kadar keyifli ki bu köylerde yürümek. Size bir köy yürüyüşü videosu yapmayı düşünüyorum. Böyle kamerayı hiç kapatmadan başıma gelen her şeyi anlık olarak göstererek bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir kadın yanıma geliyor. O sana aşık oldum, I love you diyor. İşte nerelisin diyor, Türk'üm diyorum. Aa ben de tam senin gibi birini arıyordum diyor. O gidiyor başka biri geliyor. Başka şeyler söylüyor. Teyzelerle, amcalarla sohbetler çok keyifli oluyor falan derken bu köy yürüyüşlerinden size gösterebileceğim şahane, eğlenceli içerikler çıkacaktır diye düşünüyorum. Şu kamerada bir kapanmasa ya. Köyümüz burası. Yağmurdan sonra bütün hayvanlar güneşleniyor. Good morning. Good morning. Navigasyonsuz yolculuk yapmaya bayılıyorum Afrika'da. Hem yerliler bu böyle yolculuk yapıyor tabii ki, herkes gibi gitmeye çalışıyorum ben de. Hem de kendi yön algımı da çok güzel geliştiriyor. İşte neredeydim, ne tarafa döneceğim, ne kadar gideceğim, kilometre mesafemi, kilometre algımı çok güzel geliştiriyor. Ne kadar gitmişim. İşte bir yerde haritaya bakıyorum mesela, ha diyorum işte 15 kilometre sonra ayrım var. Kilometreden takip etmeden 15 kilometreyi aşağı yukarı kestirmeye falan çalışıyorum. Bu kilometre algısını işte geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü ya böyle ne kadar o eskilerin yaşamına dönersek o kadar keyif alıyorum ben. Yani doğayı herhangi bir elektronik cihaz olmadan da anlayabiliyor olma hissi ya da işte yavaş yavaş daha çok ve daha çok anlayabilme hissi beni çok mutlu ediyor. Bir kuşu ötüşünden tanımak, bir hayvanın sesini tanıyabilmek, bitkileri tanıyabilmek, mantarlar mesela hiç bilmediğim bir alan ama bilmeyi çok istiyorum. Yani her gün biraz daha kendimi zorlayarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu tepeleri kuru kuru görünen ağaçların hepsi şunun gibi baobab ağacı. Baobab Afrika'nın en eski, en uzun süre yaşadığı için en eski ağaçlarından bir tanesi.
Ve bu bölgede her yerde var. Gördüğünüz gibi yolun kenarı, bütün bu el değmemiş ormanlarda kendi kendine yetişiyor yüzyıllardır. Mesela şu ağaç 200 yıllık aşağı yukarı. Ve ya seçiliyor mu kameradan bilmiyorum. Burada binlerce var. 10 binlerce var belki. Mesela orada bir tanesi devrilmiş ya da sökülmüş. Yol mu yapacaklar nedir artık? Böyle bir durumda bile eğer o ağacı bırakırsan gövdenin üzerinden tekrar yeşermeye başlıyor. Toprağa değmesi yeterli oluyor bu ağacın. Ve yani bu coğrafyadaki en eskiden beridir yaşayan ağaç türü. Yani gelmiş her şeyi ve gelecek olan birçok şeyi de görecekler muhtemelen. Şu mesela 300 yıllık bir ağaç aşağı yukarı. Neler gördü, geçirdi kim bilir. O yüzden de Afrika'nın sembollerinden sayılıyor bu baobablar. Gördüğünüz gibi hepsi baobab ağacı. Meyvesi var, yeniyor. Yaprağı var, yeniyor. Gövdesini yakacak olarak falan kullanıyorlar mı bilmiyorum ama hiç böyle kesip budandığını, biçildiğini falan görmedim. Daha küçük ağaçları kullanıyorlar burada yakacak için. Hem yüzyıllar boyu yaşıyor hem de sürekli besliyor insanları. İlk defa motorcu durduran polis gördüm. İki kişi binmişler. Kuzuyu da koymuşlar arkalarına bak. Görüyor musunuz kuzuyu? Afrika'da o kadar çok gördüm ki böyle sahneler. Muhteşem ya. Ankara'dan Konya'ya giderken var böyle bir yol. Tepeyi aşıyorsun, şak Konya Ovası açılıyor ama burası biraz küçükmüş. Burası Muş Ovası'na benziyor. Ya da şeye de benziyor ha, Iğdır'a. Iğdır da böyleydi. Gidiyorsun, bir anda nasıl diyorsun ya bu kadar dağlık yerde nasıl bu kadar düz bir yer olabilir? Tam Iğdır gibi görünüyor. Arkalar dağ, o taraf işte Ermenistan. Solda Iğdır. Buralarda o insan temasını çok sağlayamadığım için hem birazcık dilden ötürü hem gittiğim her yerde insanların sürekli benden bir şey istemesinden dolayı hem tabii Türkiye'deki gibi öyle köy kahvesi her köyde olacak, işte insanlar bu kadar misafirperver olacak falan gibi şeyler olmadığı için buralarda o insan temasını bu kadar çok sağlayamıyorum. O da tabii gezinin keyfini benim için biraz daha aşağı seviyede tutuyor ya da yükseltemiyorum. Ama yine elimden geldiği kadar yerel dili de öğrendim. Girip çıkmayı da gayet güzel öğrendim insanların arasına. Ama insanın canı köy kahvesinde Sade Türk kahvesi isteyip dayılarla orada sohbet etmeyi çekiyor tabii ki. Bak mesela bir köye geldik. Küçücük bir yer. Yani bizde olsa şurada kahveyi görürsün. Zaten bir tane ağaç olur kocaman. Onun altında kesin köy meydanı vardır, kahve vardır falan. Burada onları çok seçemiyorum. Nerelerde çaydır, kahvedir, böyle şeyler var.
Athi River. Vay. Bu meşhur Mombasa'ya kadar giden nehir. Evet zaten. Salama. Habari yako. Ben de mi şuradan geçeyim? Mombasa, Nairobi. Şimdi ben aslında Mombasa'ya gidiyorum ama önce bir Nairobi tarafına şöyle 20 kilometre kadar yol gideceğim. Çünkü eğer Hindistan videolarımı izlediyseniz kanalda daha aşağıdaki videoları, orada Hindistan'da bir inanç vardı. Sikizm denilen bir inanç var. O inancın tapınaklarını göstermiştim. O inancı anlatmıştım birazcık size. Bu yönde de 20 kilometre ileride Doğu Afrika'nın en eski Guruduvarası varmış. Sikh tapınağı varmış. Şimdi bir gideyim, bir bakayım dedim. Merak ettim, acaba Afrika'da Guruduvara nasıl, bu inanç nasıl yaşanıyor? Ona bakacağız. Sonra da bu yoldan aynı şekilde geri dönüp Mombasa tarafına gideceğiz. Şu an üzerine çıktığımız yol Mombasa-Nairobi yolu. Ve burası Afrika'nın en eski otoyollarından bir tanesi. 1800'lerde yapılıyor ve amaç, tamam artık sahile geldik, işte sömürüyoruz. Zaten burada ticaret adı altında buraları sömürüyoruz. Asıl içeride ne cevherler varmış o falan deyip içerilere gitmek. Ve içerilerdeki bütün hayvanları, insanları, işte fil dişini, gorilleri bilmem ne sömürebilmek. Yan tarafta tren ağı var. Görüyorsunuz şurada. Asıl tren ağı yapılıyor tabii ilk başta. Sonra yanına yol da yapılıyor. Birlikte ilerliyorlar Nairobi'ye kadar. Ve Nairobi'yi de o dönemki sömürgenin iç kısımdaki başkenti yapıyorlar. Asıl başkent Mombasa. Nairobi'de her şey toplanıyor. Trenlere yükleniyor ve oradan Mombasa'ya gelip gemilerle Avrupa'ya, genelde İngiltere'ye götürülüyor. Çok ilginç hikayeler var. Bu yolun yapımı sırasında, tren yolunun ve otoyolun yapımı sırasında, bu coğrafya tabii tam bir hayvan bolluğu ve bereketi içerisinde olduğu için o dönemde buradaki aslanlar bu yolları yapması için getirilen Hintlileri yemeye başlıyor. Ve aslan insan tadını öğrenip insanın av olduğunu öğrendikten sonra da insan avlamayı hiç bırakmıyormuş. O yüzden eğer bir aslan insanın tadını öğrenirse o aslanın öldürülmesi gerekiyormuş. Şu anda hala öyleymiş. Genel geçer kural. Gördüğünüz gibi zaten her yer burada hala tır. Yani bu 1800'lerde bu yol yapıldıktan itibaren burası farklı farklı ürünlerin taşınması ve Mombasa limanına aktarılması için kullanılmış. Neyse, bu aslanları avlamaya çalışıyorlar ama bulamıyorlar tabii ki, o zamanki teknolojiyle, o zamanki alet edevatla bulup öldüremiyorlar. Ve burada aslanlar 30'a yakın işçi yemiş. Bu otoyolun ve tren yolunun yapımında çalışan 30'a yakın işçi. Geliyorlar, akşam muhtemelen avlıyorlar, çekip götürüyorlar. Bu şekilde çok ilginç de bir hikayesi var bu yolun. Yani uğruna aslanlara insan feda edilen bir yolda gidiyoruz şu an. Satıcılar da yine başladı. Bak, tır şoförü durmuş. Abi bir gidiş bir geliş burası demiyor adam. Duruyor, yolda alışveriş yapıyor. Yani başka da şansı yok tabii. Öyle bir gerçeklik de var ama ne güzel şeyler satıyorsunuz ya. Halılar, hasırlar, kahve, pirinç ayıklama aparatları, çantalar, tabure var. Genelde büyük böyle pazar çantası gibi kullanılan çantalar var. Of, ne oldu, o ne ya? Kafasına kuş çarptı zannettim, bana selam verirken
Vizörü fırladı adamın. Kolu çarptı herhalde. Tehlikeliydi. Evet, Guruduvara'nın altın kubbeleri göründü. Böyle bir altın kubbe gördünüz mü anlayın ki bu bir Sikh tapınağı. Şöyle de bir bilgi var. Etraftaki bütün yapılardan daha uzun olan Nişan Sahib isminde şöyle bir kulemsi bir şey var. Bu da orada bir Guruduvara olduğunu insanlara göstermek için koyulan bir işaret. Ve Guruduvara'ya geldik. Bakalım girişi nereden ve içerisi nasıl? Dört tarafını dolandım, bulamadım. Herhalde yolun önünden girişi. Salama. Habar yako. Good, good. Good, sir. Thank you. I came to visit Gurudwara. Yeah, it's here. Okay. Yeah. You from? Turkey. Turkey. Yes. Gurudwara Makindu Sahib. It's good. Yeah. Cold. Cold. Yeah. Always or sometimes. This time, winter. Your name is? Anil. A-N-I-L. ID. Your ID? Eh, Okay. Phone number? phone number Kenyan or? Kenya. Evet. Bir Guruduvara'ya girdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk şey başınızı kapatmak. Burada aynı inançta olmasalar bile, çalışan işçiler bile başını kapatıyor. Buraya giren herkes başını kapatmak zorunda. Çünkü Sikizm inancında erkekler türban takmak zorunda ve saçlarını hiçbir zaman kesmezler, sakallarını hiçbir zaman kesmezler ve türban takmak zorundalar. Guruduvara'nın bir özelliği olan buraya giren herkes eşittir kuralına saygı gösterilmesi gerektiğinden giren yabancı da olsa, kadın da olsa, bu inanca inansa da inanmasa da herkes başını kapatmak zorundadır. Ve Sikizm Hindistan'da doğmuş olan bir inanç. Orada da herkes neredeyse yalın ayak gezdiği için bu inanç doğduğu zamanlarda herkes eşit olacağı için yine bu bir kural. Demişler ki herkes yalın ayak girecek. O yüzden ayakkabıyla girmeniz de yasak. Her Guruduvara'nın girişinde ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir emanet dükkanı var. Oralara bırakırsınız, içeri girersiniz, çıkarsınız ve sonrasında ayakkabılarınızı alabilirsiniz. A minute. Yeah. You're recording? Yes, I'm explaining all the things. You first take permission from the. Ah, okay. Okay. İzin al dediler. Tabii ki hemen izin verildi. Çünkü ben bu inancın bütün önemli büyük tapınaklarına gittim Hindistan'daki ve bunların Kabe'si olan altın tapınak var Amritsar şehrinde. Oraya da gittim. Onu falan anlattım. Ben dedim annem babam bile götürdüm oraya, fotoğraflarımızı gösterdim. Tamam lütfen kaydedin, buyurun, hoş geldiniz falan dediler. Bu insanlar Hindistan'da da her zaman en saygılı, en böyle baba yiğit ve en misafirperver insanlardı. Çünkü bu inançta şöyle bir kural var. Benim dinime inanıyorsan kimseye el açma diyorlar. Dilenmek yasak. Parası pulu olmayan, sokakta yatan insan ne yapacak? Bir şeyler dilenip yiyecek ekmek bulmayacaksa diye düşünüyorsanız eğer, bunların hepsini çok detaylı anlattım o Hindistan videosunda ama bu inanç bu Guruduvaraların içinde insanlara yemek veriyor. Bunların Kabe'si dediğim altın tapınakta her gün 40.000 kişiye yemek veriliyor. Günde bir sürü öğün, yani sürekli doldur boşalt şeklinde yemek var orada. Sınırsız 24 saat boyunca dağıtılıyor. İnancınıza, dilinize, renginize bakmazlar.
ve sizi ömrünüz boyunca doyururlar. Yeter ki bu inanca inanıp gidip bir yere el açmayın, dilenmeyin. Aynı şekilde korumaya ihtiyacınız varsa buraya giren herkes eşit olduğu için güçlü güçsüz ayrımı gözetmeden buradaki insanları korurlar ve yatacak yere ihtiyacınız varsa da verirler. Şimdi bir tapınağın içine girelim. Ayakkabımızı bırakıp bir de tapınağın içini göstereyim size. Az önceki yerde bir adam oturmuş o kitabı okuyordu. Bu inancın Allah gibi bir yaratıcı düşüncesi yok. Bir enerjiye inanıyorlar. Vahe Guru denilen bir enerjiye inanıyorlar. Ve bu dini kuran 10 tane guru var. Bu 10 tane gurunun da bütün öğretilerinin bir arada olduğu bir kitapları var. Kutsal kitapları. Ama bunun bir insan yaratımı, bir inanç olduğunu biliyorlar ve o kitap da kutsal kitap, hani indirilmiş bir kitap gibi değil de o öğretilerin bir arada bulunduğu bir kitap aslında. अपने कन संभाल न कदे लगे विश्व सचड़ा पे से ये सब कुछ करने जोगम सचड़ा सारे समुद्र चढ़ाया पे विलाए ईसा तुम के अंदर के क्यों आप गवाए से चिंता ना खाए गुरमुख को जाता का मने चपनी अंतर पन्नी कुछ जाए आप छोड़ सेवा करें फिर सचड़ा मिले से सुपाए. Bu inanç o dönemde İslam hakimiyetinde olan Hindistan'da ortaya çıkıyor ve Hindular da Müslümanlar da bu insanları kendi inançlarına çekmek için çok fazla uğraşıyorlar, çok zulüm yapıyorlar. O yüzden aslında her inançtan birkaç böyle detay görmeniz mümkün. Mesela tapınakların içi halı döşeli. Buraya ayakkabınızı çıkartarak giriyorsunuz ve oturup saatlerce orada vakit geçirebilirsiniz. İşte o insanın okuduğu kitabı dinleyebilirsiniz falan. Yani aslında camilere ve İslam'a da çok benziyor. Her inançtan, o dönemdeki her inançtan birkaç tane öge almış kendisine. Güzel olan şeyleri biraz hepsinden şöyle küçük küçük toplamışlar. Şimdi bir de öbür tarafa gidelim. Bakalım yemekhaneleri falan var mı, çok merak ediyorum. Ve bu inanç gerçekten çok da temiz insanlardan oluşuyor. İşte kuralları var. Saç uzun ama o saça iyi bakman lazım, tarak taşıman lazım falan gibi. Ve her Gurudvara da Hindistan'da özellikle suya basarak giriyorsun. Ya ayağın dışarıda sürekli yalın ayak yürüyorsan da ayağın pisse ayağını temizleyerek giriyorsun. Ve her yerde böyle lavaboları vardır. Burada da var, Hindistan'da da vardı. Elini, ayağını istediğin gibi yıkayıp, istediğin seviyede temizlenip, kirlerinden arınıp ondan sonra giriyorsun ve çıkıyorsun. Ben de şimdi ayaklarımı temizledim, ellerimi de yıkadım. Tertemiz bir halde biraz daha devam edelim keşfimize. May I? You also have a langar here? Yeah, Ah, this langar hall. okay. Yes, yes. Only 10 minutes and lunch, no problem. In 10 minutes? 10 minutes lunch start. Okay, I will join. Hold up. Thanks. Thank you. You're welcome, you're welcome. Dediler ki 10 dakika sonra Langar'da yemek başlayacak. İstersen katıl. Tabii ki isterim. Afrika'da, Gurudvara'da yemek her zaman kısmet olacak bir şey değil. Bir 10 dakika bekleyeceğim burada. Sonra da yemeğe katılacağım. Bir de Gurudvaralar çok güvenli yerlerdir. O yüzden montumu, cüzdanımı, her şeyimi orada bırakıp içeri girip şimdi yemek yiyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Ya burada asla sorun yaşamayacağımı çok net bir şekilde biliyorum. Hadi bakalım yemek nasıl olacak. Hello. May I show inside your kitchen to the people who doesn't know about Sikhism? And may I go with my shoes? Okay. Asante. Mutfakları
her zaman ekmek yapan, çapati yapan insanlarla doludur. Burada da öyle. Hello sir, how are you? Bu inançta şöyle bir şey var. Paranızın ya da zamanınızın %10'unu bu inanca vermek zorundasınız. Eğer bu inanca inanıyorsanız, Sikhseniz. Verecek paran yok, malın mülkün yok. O zaman zamanını veriyorsun. Öğretmensin, doktorsun atıyorum. Gelip burada çocuklara eğitim verebilirsin, insanlara sağlık hizmeti verebilirsin. Ya da hiçbir şey bilmiyorsun ve hiç paran yok. O zaman gelip ekmek açabilirsin, ekmek pişirebilirsin, yemek dağıtabilirsin, bulaşıkları toplayıp bulaşık yıkayabilirsin. Yani sen yeter ki gönülden bu insanlara yardım etmek iste. Onlar sana bir yolunu her zaman buluyorlar. Afrika'daki Gurudvaralarla Hindistan'daki Gurudvaralar arasında çok ciddi bir fark var. O da yemek yenen bölgede normalde yerde oturursun ve yalın ayak girersin. Restoran gibi masa koymuşlar ve ayakkabılarınızla girebiliyorsunuz. Bir de burada şöyle bir masa var. Yemeklerinizi buradan alıyorsunuz. Hindistan'da yerde oturursun ve yemeği beklersin. Burada gelip böyle yemekhane gibi yemeğini kendin alıyorsun. Ben daha fazla bu inancı anlatmayayım bu videoda. Eğer benim kanalıma giderseniz de, Deniz Pehlivan'ın kanalına giderseniz de çok güzel 2 tane video var. İkisinde de ben anlatıyorum zaten. Benim kanalıma giderseniz o videoyu da beğenip yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Deniz'in kanalına giderseniz de benden selam götürün Deniz'e. Şimdi bir de yemeği alalım, tadına bakalım. Where do you come from? Turkey. Turkey. Yes. Okay. And I'm half Indian. Half Indian. Yes. Half caste. Because I love India. Love India. Yes. I'm from Kenya, Makindu. You're from Makindu, here. Kenya. Makindu. Makindu, Kenya. Ah. Makansi. Makansi, Makindu wala. Makindu wala. Me Turkish wala. Turkish wala. Yes. Okay. Thank you so Welcome. much. Asante sana. Asante sana. This is the first time I see table and chairs. Welcome. Salata var, fasulye var, pilav var, ekmek var, çapati ve sebze var. Gayet güzel, gayet yeterli. Ve ayakkabıyla girdiğimizde yerde oturmadığımız için de çok mutluyum. I don't want it. Thank you. Thank you so much. Papad. Bhai, I love papad. we got it. Bir de bu çıtır çıtır ekmek var. Yani incecik kağıt gibi ama baharatlı, çok lezzetli oluyor. Hindistan'da da bütün yemeklerde verirler, burada da veriyorlar. Bhai, I love it. In which year, in which century Sikhs came to Africa? 18. 18. Like when the British took all the people from India, they also brought Sikhs. And how old is this temple? 1820. 1820. I have seen the Nishan Sahib and I understood that, oh, there is Gurudwara, but I didn't know it is that old. 200 years. Muhteşem bir durak oldu. Yemeğimi de yedim. Şimdi motora atlayalım. Bir kahve içecek bir sokak köşesi bulalım.
Bir çay ya da kahve içeyim, sonra da yola devam edelim arkadaşlar. Bu sayede ben de Afrika'da bir Sikh tapınağı, bir Gurudvara görmüş oldum. Çok da mutlu oldum. Yemeklerini de yedim. Sağ olsunlar, beslediler de beni. Şimdi de güzel dileklerle birlikte yola uğurladılar. Çay, çay! Çay! Nereden ineceğim? Salama! Salama mingi. Haber yako? Happy. Do you have chai? Yeah, chai. Chai, coffee? No? Chai, chai? Yeah. Okay. Let's have a chai break. Hadi Mombasa. Ha. Mama. Nataka chai moja. Konde moja. Ha, moja. Kono sugar. With Sugar, sugar. yes. Yeah. Yes. Hadi bakalım, şurada yol kenarında mini minnacık dükkanda bir çay molası verelim. What is this? CCTV. Oh. Say hi. Hi. To Turkey. Turkey. I'm from Turkey. Ah, Uturuki. the way you are going, they are send you. Yes. Wow. We are okay, Kenya. Yes. Yeah. Good. We love people. Yes. Yeah. Yes. Welcome. Thank you. Thank Welcome. Welcome. you. Asante. Welcome. Oh, amor. Lagi nolak dulu. Tahu. Jangan ada. Kamu boleh gimana ni cik? Kau boleh mana? Suyu çok, sütü az, şekeri bol. Garip bir şey. İçip duruyoruz böyle şeyleri ama sürekli hasta oluyorum zaten o yüzden. Suyu nereden geldiği belli değil, ne olduğu belli değil ama çok hoşuma gidiyor buralardan. Good bicycle. Thank you. Bye bye. Nereden çıkacağız bu yola ya? Sol tarafta gördüğünüz garip böyle yerdeki böyle kaktüsümsü, bilmiyorum nasıl anlatılır. Bu garip çalılar var ya, bunlara silas deniyor. Bu bitki ip yapımında kullanılıyor arkadaşlar. O yapraklarını kesiyorlar tek tek. Böyle liflerini ayıra ip yapıyorlar. Ve Tanzanya'nın en zengin insanı bu işle uğraşıyormuş. Bu bitkiden ip yapıyormuş. Ve her şeyde kullanıyorlar bunu. Yani 2-3 önceki videoda ondan yapılan iple hayvan yakalıyorlardı mesela. Eşya bağlıyorlar, işte araç çekiyorlar, her türlü iş için kullanıyorlar. Aşırı güçlü, kolay üretilen, hızlı büyüyen bir bitki ve çok da karlı anladığım kadarıyla. Çünkü işte Tanzanya'nın en zengin insanının yaptığı işmiş bu. Burada da kilometreler boyu devam ediyordu bu tarla.
Bakın orada da var mesela, bir evin kenarına dikmişler. Onlar da muhtemelen kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar ip yapıyorlar, kullanıyorlar. Ama böyle üretim gibi bir şey yapmıyorlar. Karşıda görünen hey dost ne güzel yayla, bir dem süremedim valla giderim böyle. Ela gözlü pirim pirim senin meteyle, ben de bu yayladan Şah'a giderim. Ela gözlü pirim pirim sen himmet eyle, ben de bu yayladan Şah'a giderim. Dayı hızın ne senin? Şurada bir türkü söyleyecektik. Söyle türküsü kardeşim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Biraz geç kaldım ama bu yolda motor sürmeyi hiç sevmedim. Çok fazla tır var. Çok fazla tır var. Ve bayağı tehlikeli durumlar yaratabiliyorlar. Bir benzin alalım artık. Salam baba. Haber yaku. I'm good. Aha. Nataka petrol. Yeah. Can you feel it? Yes. This is a big car. Ah. Not really. Yeah, big car. It has everything. Computer. No, no computer, no electronic. All mechanic. Yeah, but it has a computer. This one is Yeah, a computer. it's just a screen. You have a GPS. No, No GPS. no GPS. And this one? This is just the case. I put my phone. Oh, okay. So, Slow, slow. Okay. Okay. yeah. Enough problem. Is it okay? Yes. Ya kardeşim şuraya damlatmayın. Using Visa card? Hı? Using Visa? Şu markete bir bakalım. Neler varmış. Ne kadarmış o. Her türlü içki satılıyor. Üf. 18 yıllık Singleton var. Biralar var, viskiler var. Dünyanın dört bir yanından bisküviler ve çikolatalar var. Dondurma var. Snickers'lar, çikolatalar. Of. Canım çekti. Hadi bir Snickers alayım. Oturup bir kahve içeyim. Biraz daha yerel şeyler de var. Makarna, tereyağı bile satılıyor. Süt var, şeker var, un var. Cipsler var. Peçete, ped, ıslak mendil. Her şey var ya. Vay be. Günlük kullanım için her şey var. Sigara var. Elektronik ıvır zıvırlar var. Yine bizdeki gibi. Bayağı iyiymiş. 130. Kenya'nın en büyük milli parkı Tsavo Milli Parkı'nın sınırı başlamıştı. Şurada bir açıklık gördüm. Acaba hayvan var mıdır diye kafamı bir çevirdim. Bakın şimdi ne var. Yani 5-6 tane zebra görüyorum şu an.
Geçebilirim zannetmiştim ama yaklaşamıyorum. Yola devam edelim, bakalım daha neler göreceğiz. Ya coğrafyada çok fazla fil izi görüyorum. Yani artık okuyabiliyorum ağaçların hangisinde fil etkisi var. Ve kırılan, yıkılan, dökülen falan bazı yerler var. Ama arkamdan ve önümden araçlar çok hızlı geliyor. Çok garip sollamalar falan yapıyorlar. O yüzden sağa sola da çok verimli bakamıyorum. Hızlı da gitmem gerekiyor. Arkadakiler gelip götüme yapışmasın diye. Ama yani o zebralardan çok çok daha fazla hayvan var buralarda. Onu hissedebiliyorum, görebiliyorum doğada. Mesela şuralarda hiçbir şey yok. Ağaçlar var, her şey gayet güzel görünüyor değil mi? Bir anda böyle yıkılmış, dökülmüş, kırılmış ağaçlar görmeye başlıyorsunuz. O zaman oradan filler geçmiş demek. İşte ağaçları indiriyorlar. Bakın mesela şurada bir tane inik ağaç var. Bir tane değil ama böyle bir öbek halinde oluyor. Ağaçları indiriyorlar, yapraklarını, meyvelerini yiyorlar. Oradan hemen onun fil etkisi olduğunu anlayabiliyorsun. 10 kez safari yaptık artık. Biraz doğayı okumayı da öğrendim. Arkadaşlar bakın mesela şunlar fil boku. Bu yerdekilerin hepsi. Burada filler var, o kesin. Ama saat kaçta geçiyorlar buralardan? Nedir rutinleri onu bilmiyorum. Biraz daha şöyle içeriye doğru bir gideyim bakayım. Umarım bir anda karşıma çıkmazlar. Bu yıkılan ağaçların hepsi filler tarafından yıkılıyor işte. Yok, dar yolda fil görebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü benim zaten sesimi duyunca hemen uzaklaşacaklarını biliyorum. Motorun sesi çok fazla çıkıyor. Ama az önceki açıklık umut vericiydi. Tamam, karar verdim. Buralara girip bakacağım. Kontrol edeceğim. Çünkü boku varsa kendisi de vardır. Sonuçta 1-2 gün önce geçmişler buradan demektir bu. Hoppa. Bir tane daha böyle yol kenarında ormana giden bir yer buldum. Bakalım burada bir şeyler görebilecek miyiz? Şurada karşıma bir hayvan çıksa çamurdan dolayı kaçamam bile. Şöyle uzaktan da olsa bir hayvan görüp aslında amacım drone uçurmak. Ama böyle çok da büyük denemeler yapmak istemiyorum. Saat 3:30, havanın kararmasına 1-2 saat var. Böyle bir aksilik yaşayıp da karanlıkta buralarda kalmak istemem. Babun var yine bol bol. Afrika'da her yerde gördüğümüz üzere. Şu da bir termit yuvası. Böyle toprağın üzerine çıkıyor ve ne kadar büyükse o kadar çok birey yaşıyor demek o yuvanın içinde. Bu 1,5 metreden daha yüksek kocaman bir yuva mesela. Mesela
Man Eaters diye bir otel yapmışlar. İnsan yiyiciler. Aslan fotoğrafı var. Logosunda da zaten aslan var. Ya bu bölgede çok meşhur işte. Bu tren ağının yapımı sırasında yeniyor bunlar. Tam olarak bu bölgede. O yüzden anı için herhalde böyle bir isim koymuşlar. Şuraya bir gidip bir bakmak istiyorum ya. Çok merak ettim. Bugün böyle bir zaten offroad süresim var. Onu da ufak ufak yapmış olalım. Hemen buradan mı dönüyor? Belki şöyle güzel bir açı buluruz da bir hayvan görürüz ya da bir drone uçururuz. Hayalet şehre geldik. Burası bir durakmış önceden ama herhalde kullanılmıyor mu artık? Her yeri yıkılmış, dökülmüş. Buradan devam edersen ileride de otel var. Otele kadar gitmenin bir anlamı yok artık. Şu Savo yazısının önüne çekeyim motoru. Bir fotoğraf çekelim. Aha, tren geliyor. Ve uğruna insanların yendiği yol, Savo Milli Parkı ve motorum ve ben. Ve orada koşan tavşanlar. Gittiler çalının arkasına. Şurada bir de fil görseydik çok iyiydi ya. Yine zebra var sadece. Başka bir şey görmedim henüz. Konteynerlar sadece tırlarla taşınmıyor, trenle de taşınıyor binlercesi. Ya çalılar çok sık. O yüzden bir hayvan varsa da bu çalıların arasında görünmüyor. Bazen böyle bir seyrekleşiyor. Yürüdüğü yolları, patikaları falan görebiliyorum. Ama bir hayvana denk gelemedik bugün zebra dışında. Voi kasabasına hava artık kararırken geldim. Şimdi sırada konaklayacak yer bulmak var. Bir de güzel bir akşam yemeği bulmak var. Burası yol üzerindeki en büyük yer. Tam orta nokta. Herkesin dinlendiği falan yer olduğu için de büyümüş.
Burada güzel bir otel bulalım. Güzel de bir yemek yiyelim. 3-4 gündür köylerde, kasabalarda tırvırı şeyler yemekten yoruldum. Şöyle yolun kenarında da oteller var. Ama yola çok yakın. İşte korna sesleri, araba sesleri, kavga, dövüş sesleri falan beni yoruyor. O yüzden ben böyle biraz daha kenarda, köşede kalan yerlerde kalmayı seviyorum. Hem fiyatlar da daha ucuz oluyor. Hem yürüyecek böyle güzel bir mesafen oluyor. Gidip güzel bir yürüyüş yapıp şehri, köyü, kasabayı, her neydeysen işte onu keşfedebiliyorsun. İnsanlarla sohbet edebiliyorsun. O yüzden Two Oceans. Hadi bakalım, buranın puanı yüksekti. Ama otoparkları yok. Ya çok iyiydi aslında otel. Puanı falan aşırı yüksekti. Şehirdeki en iyi otel falan dedi önündekiler de zaten, ama maalesef kapalı bir otoparkı yok ve gece motoru dışarıda bırakırsam herkes geliyor, sağını solunu çekiştiriyor, karıştırıyor falan ve ne varsa açıkta alıyorlar zaten. O yüzden böyle yolun ortasında bırakamıyorum motoru. Şimdi başka bir yer gördüm, buldum haritadan. Orayı deneyeceğiz. Buradaki bütün oteller böyle herhalde. Bak burası da Joy Otel diyor. Bunun da otoparkı yok. Şurada bir yer buldum, bir de burayı deneyelim. Üf. Jumbo, salama. Her yer otel, hiçbirinde otopark yok. Buranın adeti bu herhalde. Şurada var bir tane ama otoparkı var mı onun da emin değilim. Voi Town Lodge. No otopark, otopark. No park. Okey, asante baba. Şuraya park et diyor. Oraya nasıl park edeyim dayı? Ben daha yeni ne anlattım? Augustine Church isminde böyle yine bir herhalde kilise, oda gibi bir yere geldim. Yani kilise, otel gibi. 1500'müş odaları, internetleri varmış, kahvaltı da dahilmiş. Bir bakalım. This is the room. Yeah, this is just an example. Okay. There is shower, toilet. Okay. Evet, bu küçük karanlık odayı tutuyorum. 1300'e indirdiler. Yemek de burada yiyeceğim. Belki 2 gece kalırım, birazcık çalışırım. Bugün çok uzundu çünkü. Önce Guruduvara'ya gittik. Sonra hayvan peşinde koştuk. Görememiş olsak da güzel bir yolculuk yaptık. Biraz kamyonlardan dolayı bu yol beni gerdi. Ama bundan sonra yine bir an önce kuş uçmaz kervan geçmez yollarımıza gidip keyifli keyifli köy hayatlarını yaşamaya devam edeceğiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aşağıya bir beğeni bırakırsanız ve İsterseniz yorum da yazarsanız bu beni bu yolculukta desteklemenin hem ücretsiz hem de en etkili yoludur arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine Kenya'da görüşeceğiz.